Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda freze çeşitleri olsun, frezeye bağlanan uçlar olsun, bu uçlardan temel olanları inceleyeceğiz. Frezeler çok yönlü aletlerdir ve göreceğiniz gibi piyasada birçok çeşide ulaşabilirsiniz. Ancak tüm bu freze makinelerinin bir ortak özelliği vardır. Çok yüksek hızla dönen freze uçlarını çalıştırmak için tasarlanmışlardır. Frezelerde kullanılan uçlar söz konusu olduğunca neredeyse önümüze sınırsız bir seçenek geliyor. Farklı üreticiler tarafından yapılmış yüzlerce çeşit var dostlar. Frezeleri genel olarak iki başlık altında inceleyebiliriz. Birisi tezgah frezelerdir. Burada makine sabit, iş parçası hareketlidir. Diğeri ise el frezesidir. Bunda da iş parçası sabittir, el frezesi hareketlidir. El frezesinde tek elle tutulan ve iki elle tutulan çeşit olarak ikiye ayırabiliriz. Buyurun geri kalanı tezgahta inceleyelim. Şu an ikisini de görüyorsunuz. Buna tek elle tutulan dedik ama aslında adı sabit tabanlı frezedir dostlar. Kesim sırasında yükseklik ayarı yapamayız. Kesimi durdurmamız gerekiyor yükseklik ayarı için. Diğeri ise çift elle tuttuğumuz dediğim dalma frezesidir dostlar. İşlem yaparken yani çalışma esnasında frezenin yüksekliğini değiştirebiliriz. Yani birbirlerine göre artıları da var, eksileri de var diyebiliriz. Uçlar kısmında bahsedeceğim ama ön bilgi olarak buna takılan uçlar 6 mm aslında 6.35'tir. Buna ise 6'lık uçta takabiliyoruz, 8'lik uçta takabiliyoruz dostlar. Benim yaptığım işlerde en çok bunu kullanıyorum. Yani en çok frezeyle yuvarlatma işi yaptığım için aslında bunu kullanıyorum. Sevmediğim bir özelliğinden de bahsedeyim. Açma kapama düğmesine bastığımız zaman yani açtığımız anda çalışmaya devam ediyor dostlar. Ola ki bunda bir geri tepme yaşadınız, bir şekilde hakimiyetinizi kaybettiğiniz zaman freze elinizden çıkıp bir yere düşecek olsa çalışmaya devam etmiş oluyor. Yani ben bunu bir eksi olarak kabul ediyorum. Bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Bunun dostlar alt tabanı yuvarlak olan da satılıyor piyasada, kare olan da satılıyor. Şimdi yuvarlağın özelliği şu, merkeze her zaman eşit uzaklıkta kalmış oluyorsunuz. Yani bir oyma işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman ya da bir deseni takip etmeniz gerektiği zaman yuvarlak olan çok daha ön plana çıkmış oluyor. Bunun artısı ne olabilir? Düz bir mesnette, paralellik mesnetinde ilerlerken yuvarlığa göre bunu daha rahat hareket ettirmeniz söz konusu olabilir. Tablanın ayarını değiştirmek istediğimiz zaman ya da uçları sökmek istediğimiz zaman şuradaki mandaldan gevşetiyoruz. Yükseklik ayarını yapıyoruz ya da söküyoruz dostlar. Burada söyleyebileceğim bir şey var. Ucu taktıktan sonra dalma yüksekliğinizi belirlediniz. Bana göre sağ tarafta işte milimetre, sol tarafta inç cinsinden bir yazı var. Bir noktada sıkıladınız. Diyelim 2 milimetre daha dalacaksınız. Gevşettiğinizde aklınızda yani gördüğünüz çizginin üzerine 2 milimetre daha aşağıya getirirseniz sizin için daha büyük bir kolaylık olmuş olur. Ama diğer makine bu tip işler için daha hassastır dostlar. Şimdi geçelim bir diğer makineden de kabaca bahsedelim. Şimdi çift kollu ya da dalma frezesini anlatmaya başlayalım ve şöyle yukarıdan aşağıya doğru bir inceleyelim dostlar. Tabii üstten dedim de önce start stop'tan bahsedelim. Çoğu makinede olduğu gibi güvenlik mandalı mevcut. Güvenlik mandalına basmadan makine start almaz. Güvenlik mandalına bastık, makineyi start verdik. Elimizi çekebiliriz. Bunun şöyle güzel bir avantajı var. Olası bir geri tepme yaşadık, bir sıkıntı yaşadık. Freze elimizden kurtuldu. Yani hiç başıma gelmedi. Allah da getirmez inşallah. Hani tetikten elim mecburen çekilmek zorunda. Yani makineyi durdurmaya yönelik bir hareketi otomatik olarak başlatmış oluyor. Üst kısımda ise frezenin dalma yapabilmesi için bir ayar düğmesi var. Üstünde inç ve milimetre olarak da bir gösterge var. Bu konuya da geleceğim. Böyle milimetre yani metreyle inçin birbirine karıştığı bu kadar başka bir alet yok dostlar. Geleceğim bu konuya birazdan. Bunu saat yönünde çevirdiğim zaman makine aşağıya doğru dalmaya başlıyor. Buradaki yüzükten sıfırlama olayını yapabiliyoruz. Dalma işlemini gerçekleştireceğim zaman ise mandala basıyorum ve frezeyi aşağıya doğru indiriyorum. Peki ne kadar indireceğimi nereden bileceğim? Buna da gelelim şöyle. Şurada görmüş olduğunuz mekanizma yükseklik ayarı için dostlar.
Ben bu mekanizmayla biraz oynadığım için şu normalde çıt 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 geliyordu. O aradaki bilyayı kaybettim. Şimdi diyelim vidayı gevşettim. Frezeyi zemine sıfırladım dostlar. Ayar çubuğunu da yerine getirmiş oldum. Şimdi bu merdivenlerin her bir kademesi 3 milimetre diye aklımda kaldı. Diyelim ki 3 milimetre dalmak istiyoruz aşağıya. Mandala bastırıp aşağıya indirdiğim zaman frezem 3 milimetre aşağıya inmiş oldu. Aslında bu bana bir ipucu da veriyor dostlar. Yani bir dalma işlemi yaparken yavaş yavaş dalmakta fayda var. Yani hani 1 santime lap diye dalıp hani makinayı zorlayıp geri tepme yaşamaktansa 3 milim almakta fayda var gibi bir şey söylüyor makina bize. Frezenin en kullanışlı ayar yeri bana göre burası dostlar. Şurada görmüş olduğunuz ok ise frezenin, bıçağın hangi yönde döndüğünü gösteriyor. Ve arkadaşlar her zaman bıçak saat yönünde döner, bunu unutmayın. Hemen araya girerek videoyu beğenmediyseniz beğen düğmesine basmanızı, bu adamın yaptığı videolardan haberdar olayım diyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın dostlar. Ağırlıklı olumlu olmak üzere olumlu veya olumsuz diyelim yorumlarınızı da bekliyorum dostlar. Devam edelim. Bir diğeri ise paralellik mesnedi dostlar. Şu yandaki vidalardan sıkıştırdık. Frezenin düz bir pozisyonda başka bir kılavuza göre hareket etmesi için, yani düz bir kanal açılması için yapılmış bir parça. İşlevsel mi? Çok işlevsel, ama şu kısımlara da bir ahşap bağlamak, 90 dereceye almak önemli bir şey. Bu frezelerin içinden şöyle bir de elektrik süpürgesine bağlayabileceğiniz bir aparat da çıkar dostlar. Şimdi gelelim taban kısmına. Bunun yuvarlak geliyor dikkat ederseniz. Bir de alt tarafta düzlüğü var. Tabanı diğerine göre daha büyük. Bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Taban alanı daha geniş olduğundan dolayı daha düzlemsel bir hareketle işi yapmış oluyoruz dostlar. Yani öbürüyle giderken elimiz hafif oynayabiliyor. Tabii bunda da oynayabiliyor ama diğerine göre nispeten az. Yani bu konuda tezgah freze ön plana çıkıyor dostlar. Şimdi uçlarında nasıl takıldığını gösterelim. Ondan sonra uçlarla devam edeceğim. Frezelerin normalde içinde anahtar çıkıyor ama çok dandik oluyor dostlar. Varsa kendi takımınızdan anahtarla yapmanızda fayda olacaktır. Düğmeye bastım, kilitledim. Gevşedi. Şimdi ucu çıkartmak için bir miktar gevşetmemiz yeterli. Burada en dikkat edeceğimiz şey dostlar fişten çekilmiş olmasıdır. Özellikle öbüründe. Öbüründe demiştim ya tek tuşla açıyorsun diye. Bunu değiştirirken falan Allah korusun hani düğmeye yanlışlıkla bir basarsın elini alır götürür. Şu küçük olanın da sökme işlemini göstereyim. Şurada bir tırnak görüyorsunuz. Öbüründe kitleme düğmesi vardı. Bunu da anahtarı oturtturduk. Masaya yaslıyorum bu ucu. Ucu değiştirdik dostlar. Az önce dediğim gibi buna altılık uçlar oturuyor dostlar. Yani geniş şaftlı ucu bu makinede kullanamıyorsunuz. Diğer makine bu noktada bir adım daha öne çıkmış oluyor. Ucu takarken de sakın böyle uç kısımdan tutturmayın dostlar. Boşa çıkabilir. Sokun. Şimdi bu sona geldi. Diyelim daha fazla gidiyorsa da şunun bittiği yerden 1-2 milimetre ya da 3 milimetre civarında bir boşluk bırakmanız iyi olacaktır. Kendi anahtarını da şu yüzden ben önermiyorum. Şuralara biraz zarar veriyor. Ondan dolayı kendi anahtar takımınıza sıkarsanız daha iyi olur. Bunu da arkadaşlar çok aşırıya kaçmadan tatlı bir şekilde sıktık. Ve frezemiz kullanılmak üzere hazır. Dediğim gibi aman dikkat, ucu falan değiştirirken elektrikten mutlaka çekiyoruz dostlar. Bu uç takılıyken de bir şeyden bahsedeyim. Az önce dedim 3 milimetrelik hani dalma hareketi. Bunda aşırıya kaçtığım için dostlar nedir onun adı? Uç yandı, muhtemelen ondan dolayı yanmıştı. Hani bu da ibret alem olarak görelim. Şimdi çift kollu makinenin avantajı şu dostlar. Kovanları görüyorsunuz farklı farklı ebatlarda. İşte şuna 8'lik oturuyor. Şuna 6'lık oturuyor. Şöyle arkadan bir göstereyim. Artıyı görüyorsanız boşluğu. Bunu soktunuz.
Daha sonrasında sıkma işlemini gerçekleştirdiğimiz zaman o kovanı çok güzel bir şekilde baskıya alıyor. Ucu çok sağlam bir şekilde tutuyor dostlar. Az önce bahsettiğim milimetre inç hesabı. Şimdi bunu ben ölçtüğüm zaman dostlar 12,7 çapında olduğunu görüyorum. Şimdi abi bunu niye 12 yapmamışlardı? 12,7 yapmışlar. Eğer kumpasınızla böyle bir şey ölçüp 12,7, 6,35 gibi bir ölçü görüyorsanız dostlar bunlar metre cinsinden değil inç cinsinden olan ölçülerdir. Yani 12,7 1 bölü 2 inçe denk geliyor. 6,35 1 bölü 4 inçe denk geliyor. Yani kendi içinde tutarsız bir durum. Niye derseniz biz burada metreyle milimetreyle ölçüm yapıyoruz. Ondan sonra 12,7'lik şeyle oluk açmaya çalışıyoruz. Bu da bazen zorlanmalara sebebiyet verebiliyor dostlar. Hani haberiniz olsun böyle bir şeyden. Ben bazen zıvanaları matkapla deliyorum belli bir doğrultuda. Bundan dolayı da mesela 12,7'lik bir matkap ucum var. Yani hani 12 ile delip bununla dalmaktansa 12,7 ile delip bununla içeriye doğru girip düzleştirmekte fayda görüyorum. Beğenirsiniz beğenmezsiniz tabii ki orası size kalmış. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi sağ elimde tuttum kaliteli bir model. Şu arkadaşlar ucuz bir model. Şimdi ucuz modelle eğer bütçeniz yetiyorsa dostlar çalışmayın. İnsanı işten soğutabiliyor. Yani hani bununla çıkartacağınız iş çok daha düzgünken bununla çıkartamayabiliyorsunuz. Yani bu da hani insanın özgüvenini de kırabiliyor. Dediğim gibi eğer bütçeniz yetiyorsa mümkün olduğunca kaliteli malzemeye para yatırırsanız hem yapacağınız şey size daha fazla zevk verecektir. Hem de kısa zaman içinde diyelim bunlar bozulacakken bunlar daha uzun ömürlü olacaktır. Şöyle de gösterelim. İnşallah kameradan da görünür. Şimdi durma anına dikkat edin. Şimdi bir de bunun durma anına dikkat edin. Kameradan göründü görünmedi bilmiyorum ama o durma esnasında şu göbeğin yalpa yaptığını görebiliyorum dostlar. Tabii dediğim yanlış anlaşılmasın dostlar. Yani hani böyle bunu da çok aşağılamak anlamında değil. Ucuz etin yahnisi diyelim. Yani yoksa bu iş görmüyor gibi bir şey demiyorum. Hani tabii ki alınabiliyorsa yani hani alınabiliyorsa bu alınamıyorsa da bu yapacak bir şey yok. Eğer bu işlerle uğraşmak istiyorsanız tabii ki. Ha sen niye aldın diye sorabilirsiniz. Onda da arkadaşlar şöyle bakın bir uç şey var takımı var. Bu bununla beraberdi ve bu herhalde piyasaya ilk çıkacağı zaman ya da hani sağlam bir kampanya yapmıştı. Hep bahsediyorum işte Selçuk Ay kanalı diye. Selçuk arayıp çok güzel bir kampanya olduğundan bahsetti. Hani abi dedi hani şu uçların parasına makinayı veriyorlar. Alalım dedi. Ve nitekim biz de öyle o zaman almış olduk bu makinayı. Kenar yuvarlatmalarda kullanıyorum dostlar. Şimdi dostlar başlangıç için böyle bir set alabilirsiniz. Ama şöyle diyeyim yani normal kaliteli bir uç fiyatına hani bu kadar şeyi alıyorsunuz. Hani akla şey gibi gelebilir hani mantıklı gibi gelebilir ama bakın şu rulmanlar falan hani kısa süre içerisinde gidebiliyor. Onu da söyleyeyim ki buradaki kırmızı olan hani birkaç kullanımdan sonra gitmişti. Az önce dediğimiz gibi hani ucuz etin yahnisi hesabı. Şimdi biz mantığına bakalım dostlar. Şimdi burada bakın bazılarında rulman var bazılarında yok. Rulmanlı olan bir yol üzerinde hareket edebilmek için ve bu yuvarlatma ucu dostlar. Şimdi yuvarlatmada ahşabın altından yolu bulacak. Ona göre pah kırma işlemini gerçekleştirecek dostlar. Şu ve şu straight cut diyorlar. Yani düzlemsel bir şekilde ileriye doğru gidebilmek için. Şu da yine alttaki kesitten görüyorsanız nasıl çıkartacağını gösteriyor. Bu da bir yuvarlatma parçası. Bunda rulman yok. Bunda mesela işte yazı yazma işlerinde falan kullanılabilecek bir uç ya da hani aklınıza ne geliyorsa. Bu da yine kesitinden belli olmak üzere bir yuvarlatma ucu. Şu uç güzel bir uç. Bakın bu da belli bir şablona göre şablonu takip ederek kenarı o şablona uydurmak üzere tasarlanmış bir uç.
45 derece kesimlerde kullanabileceğimiz bir uç. Şu açılı bir uç kelebek bağlantılarda falan kullanılabilir. Bu da arkadaşlar şunun tam tersi. Şurada kesitten görebilirseniz dışa doğru yatık değil de içe doğru bombe vermek için. Bu da arkadaşlar şuna benziyor. Bu da gene böyle hani yazı işlerinde falan ya da içeriden bir desen oluşturmak için kullanılabilecek bir uç dostlar. Şimdi bu çok uyguna satılan bir set. Fakir işi. Yani bizim yaptığımız o şey vardı ya dostlar, bu arada onu göstereyim ya. Şu şapkayı ters çeviren arkadaş var ya, işte alıyor böyle çat 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 koyuyor masanın üstüne. Tabii ki hani keşke öyle olsaydı diyeyim ama maalesef öyle değil işte. Bizdeki işler biraz daha sıkıntılı. Neyse hani uç çeşitleri olarak bunlar başlangıç aşaması olarak kullanılabilir. Ama hani imkanınız el veriyorsa kaliteli uçlarla çalışmakta da çok büyük fayda var. Şimdi rulman parçamızı takip edecek. Yuvarlatma ucu da kenarı yuvarlatacak. Fişe takıyorum. Yuvarlatma ucumuzun yaptığı iş bu. 45 derece kıracak. Eğer yüksekliği aşağı indirirsem derinliği arttırmış oluyorum. Yüksekliği arttırırsam 45 derecelik girişi azaltmış oluyorum dostlar. Ucumuzun yaptığı pah kırma işlemi. Şimdi sıradaki uç. Kesitimiz bu şekilde dolap kapağı etrafını dönerken falan kullanılabilir. Ya da aklınıza ne geliyorsa. Bu da başka bir desen. Kesitimiz belli oluyorsa bu da bir örnek. Bir de harf yazmayı deneyelim bakalım. Evet, yakarak çıkarttı. Demek ki devri fazla geliyor bu işe. İlk defa yapmış oldum. Ses serbest elle yaptım. İdare edin dostlar. Şöyle düzgün şablonlu bir şey yapmış olsaydık bundan short videosu da çıkardı muhtemelen. Evet dostlar, bakın bakalım nasıl olmuş. A'yı geniş aldık. B'de biraz incelttik. O'da biraz daha incelttik. Ve bu vesileyle abone olmayı unutmayın dostlar. Bu kadar uç gösterdiğimiz yeter diyelim ve devam edelim. Evet dostlar, neyi incelemiş olduk? Elle kullanılabilecek freze tiplerini ve uçları kabaca basit bir biçimde incelemiş olduk diyelim. Amatör olarak benden bu kadar diyeyim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu adamın çekeceği videolardan daha sonradan da ben haberdar olayım diyorsanız abone olduktan sonra bildirim seçeneklerinde çan işaretini seçin. Yani bildirim zillerini açın dostlar. Pazar günleri de canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Canlı yayında da buluşmak dileğiyle ve videonun ilk haftasında hype atmayı da unutmayın dostlar. Çok şey istedim ama yükselmek istiyoruz dediğimiz gibi. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın dostlar. Bu taraftan bu videoya benzer videolar için playlist'e ulaşabilirsiniz. Bu taraftan ise size önereceğim videoyu izleyebilirsiniz. Üst kısımdan da abone olabilirsiniz.